Çok fazla tecrübesi olmadığını söyledi. Bu arkadaşımız yeni başlamış motora. Selam arkadaşlar. Ben Memduh. Bugün yıllardan beri süregelen motosiklete kaç cc ile başlanması gerektiğinin sorusunun cevabını yine bulamayacağız. Yine veremeyeceğim. Ama ve lakin ben neden 700 cc motosiklet ile başladım, bunun cevabını sizlerle paylaşacağım. Ben arkadaşlar motosiklet ehliyetimi 27 yaşında geçen sene yaptım. Ve de bu motosiklet ile 12-13 bin kilometre tecrübe edindim. Genellikle motosiklet kazalarının sebebi gücü değil, trafikteki diğer sürücülerle alakalı. Ben motosiklet ehliyetimi Kawasaki Z750 ile yaptım. Ve o motosikletle beraber ehliyetimi yaparken şunu fark ettim ki aslında o kadar da korkulacak bir şey yok. Motosikletin gücünden çok beni korkutan şey trafikteki diğer insanlardı. Ve de ehliyetimi yapma sürecinde diğer insanların motosiklete olan bakışını, dikkatini gördükten sonra aslında motosikletin gücünden korkmamam gerektiğini fark ettim. Ayrıca sürücü kursu ben ehliyete yazılır yazılmaz direkt bana buranın en büyük motosiklet bayilerinin kılık kıyafetlerini alabilmem için de çok güzel indirim kuponları verdiler arkadaşlar ve bu sayede daha motosikletimi almadan, ehliyetimi almadan ekipmanımı almış oldum. Ve geçen sene ehliyetimi yaptıktan sonra hangi motosiklet ile başlamam gerektiği hakkında, kaç cc olması gerektiği hakkında uzun süreden beridir de kafa yoruyorum. Yaklaşık 6 seneden beridir de aktif araba kullanıyorum ve 100 bin kilometrenin üzerinde de trafikte tecrübem var. Genel kanı itibariyle 250 cc, 300 cc'lik bir motosikletle başlamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Fakat ben yaşım ve trafik tecrübemden dolayı ben 700 cc ile başlamaya karar verdim. Ayrıyeten bu süreç içerisinde sürüş derslerimi yaparken 650 cc bir Kawasaki kullandığım için alacağım 700 cc motorun ortalama olarak güç ve performans dengesini bu sayede öngörebilmiş oldum. Ayrıyeten de yaşımın verdiği artık belli bir olgunluk çağı mı denir buna bilemiyorum. İş hayatına girmenin verdiği belli bir yaşın getirdiği olgunluktan olsa gerek eskisi gibi kanımız hızlı akmıyor. Pozitiflik mi negatif mi tabii ki yine tartışabiliriz. Gazı tabii ki eskisi gibi artık sonuna kadar açmak değil, artık yol üzerinde A noktasından B noktasına keyifle gitmenin peşindeyim. Peki bunu 300 cc bir motorla da gerçekleştiremez miydim? Elbette ki gerçekleştirebilirdim arkadaşlar. Ama ve lakin ben Avrupa içerisinde seyahatlere de gitmek istiyorum. Naked bir bike'la uzun seyahate gidilir mi demeyin. Geçen sene 3500 kilometre, bir hafta 10 gün içerisinde bir seyahat gerçekleştirdim. İsteyince yapılıyor. Bu sene de zaten Kuzey turuna çıkacağım motosikletimle. Umarım beni yarı yolda bırakmaz, herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Gönül ister 1200 cc bir GS ile gidelim, veyahut da Tenere ile. Ama ve lakin elimizdeki imkanlar bu. İdeal motosiklet yoktur. Elimizdeki motosiklet vardır. Ve ben geçen sene 700 cc motor almaya karar verdiğim zaman kullanmak istediğim motosikleti, cc'sine tecrübesi olan Alman arkadaşlarımla paylaştığım zaman bana şey dediler, ya 700 az olur 900 de başla. Bizim genel Türkiye'de bildiğimiz 250 cc motosikletlerdir aslında baktığınızda. Yani çok garibime gitmişti bu. Neden olduğunu düşündüğüm ve tarttığım zaman buradaki trafiğin akışı, güvenlik, insanların motosiklete karşı olan bilinci, güvenlik ekipmanlarına ulaşmaktaki rahatlık vesaire dendiği zaman, bunlar için içine kattığımız zaman ve ayrıca kullarda öğretilen ehliyet alınırken daha birçok konuyla alakalı, trafik durumuyla alakalı ön bilgiye sahip olduğumuzdan dolayı arkadaşlar, tabii ki de 900 cc ile de başlasan, 700 cc ile de başlasan, eğer ki bileğine hakim olabiliyorsan, saçma sapan işler yapmıyorsan, artık belli bir yaşa geldiysen çok fazla da büyük kazaya karışmıyorsun açıkçası. Schuld jetzt stehen lassen können. Ja, das ist crazy. Şimdi arkadaşlar burada yeni dostlarla tanıştım. Bu arkadaşımız yeni başlamış motora. Motoru da Z900. Burada benim 700'lük. Bu benim arkadaşımın Z750'si. Bu arkadaşımız da motora ikinci motoru diyeyim hadi. Bundan önceki motoru 125'lik. Ama ve lakin şu an R7 ile yollarda. Çok fazla tecrübesi olmadığını söyledi. Ama ve lakin CC hiçbir şekilde sıkıntı yaratmadığını söylüyor.
du aber vorhin hinter uns Gas gegeben hast, habe ich auch gedacht, oh. Ve burada arkadaşlar sürücü kursuna gittiğiniz zaman motosiklet ehliyeti yapmak için buranın büyük bayileri, motosiklet kıyafetleri satan büyük bayilerinin indirim kuponlarını alıyorsunuz. %15, %20, bazen %30'a kadar bazı kılık kıyafetlerde, koruma kıyafetlerinde size indirim sunuyorlar. Yani daha ehliyetinizi almadan, motosiklete başlamadan ilk başta size tavsiye ettikleri şey direkt bir ekipman edinmeniz. Alım gücünün yüksek olmasından dolayı 700 cc veya 900 cc motosikletle başlamanın veya 300 cc çok bir, yani burada en büyük rol oynayan şey ehliyetin tipi ve yaşınız. Ayrıyeten tabii ki de Almanya'daki trafik durumu, insanların kurala uyması veyahut da hız sınırları, bunlar da için içerisine dahil olduğu zaman ve en önemlisi de benim Türkiye'de çok sıkıntı çektiğim bir durumdu. Yolların durumu arkadaşlar. Yolların durumu. Neden XSR 700 aldım? Bunun cevabını da bir sonraki videoda vermeye çabalayacağım arkadaşlar. Eğer abone olursanız, takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.